Geniş zamanda to be. To be fiili Türkçe'de olmak anlamına gelir. Geniş zamanda özneye göre değişir. Geniş zamanda kastettiğimiz nedir? Eğer bir cümle kuruyorsanız ve her zaman anlamından çıkartmak istiyorsanız ya da bu ifade gerçek içinde olan bir şeyse o zaman bu geniş cümlesi deniliyor. Örneğin, I am a teacher. Ben bir öğretmenim. Bu unvanı değişmeyecek yakın zamanda. Her zaman öğretmen olacağım için bu cümlede I am a teacher bir geniş zaman içindedir. The sun is hot. The sun is hot. Güneş sıcaktır. Bu bir gerçektir. Hiçbir zamanda değişmeyecek. Hiçbir zamanda değişmeyeceği için kullandığım o cümlede o ifade ya da o anlamı veren cümle geniş zaman olarak söylüyoruz. So, the sun is hot. Peki, emizar neye göre koyuyoruz? I, yani ben anlamlı olan kelime I am koyuyoruz. You, sen anlamlı olan kelime you'dan sonra are koyuyoruz. He, she ve it, is koyuyoruz. He, she ve it'in anlamı geliyor. O. He ise o erkek. O erkek çocuk. Okay? She, o kızı. O bayan. O kız çocuk. It, cansız ya da hayvanlara, bazen zamanlarda bebeklere, yeni doğan bebekleri de çoğu zamandan daha isim verilmemiş olan çocuklara bunlara it kullanıyoruz. The baby is crying. Bebek ağlıyor. The baby kelime kullanmak istemeyince it kullanacağım. Yani it is crying. O ağlıyor. Yani o bebek ağlıyor. Alright, so let's have some examples. Birkaç örneklere bakalım. I am happy. Mutluyum. Şu anda bu bir gerçektir. Mutluyum. You are smart. Sen zekisin. Zekisin. You are smart. She is a doctor. O doktordur. Uzun bir süre şu unvanı ya da bu mesleği değişmeyecek. Şu anda o işi güzel yapabiliyor. So we're going to say he is a doctor or she is a doctor. It is fast. O araba hızlıdır. It is fast. We are friends. We are friends. Dostuz, arkadaşız. Çok yakınız. We are friends. They, onlar. They are ready. Onlar hazır. Onlar İngilizce öğrenmeye hazır. They are ready to learn English this time round.